Selamlar arkadaşlar. Kazakistan'ın en büyük ve eski başkenti olan Almatı'dan. Almatı'ya geleli yaklaşık 4. günüm bu. Geldiğimde biraz rahatsızdım maalesef. O yüzden 3 gün biraz dinlenmekle geçti. Ancak kendimi toparladım. Şimdi şehri keşfetmek için sokaklara çıktım. Güzel bir gün, güneşli bir gün bugün. O yüzden bugün beraber Almatı'yı keşfedeceğiz. Almatı eski başkent olmasından dolayı aslında büyük bir önem arz ediyor burada. Fakat bunun yanında hala buranın kültürel ve ekonomik başkenti olarak geçiyor. Şu anda Zenkov Katedrali'nin önündeyim. 1900'lü yılların başında Almatı'da büyük bir deprem meydana geliyor ve şehir neredeyse yerle bir oluyor. Fakat o depremden ayakta kalan nadir eserlerden bir tanesi karşımızda gördüğünüz Zenkov Katedrali. Bu yüzden hani şehrin sembolik yapılarından bir tanesi olmasından dolayı videoya burada başlamak istedim. Size Almatı adının nereden geldiğini de kısaca özetleyeyim. Almatı, Alma Ata isminden geliyor aslında. Elma şehri, elmaların şehri, elmaların yeri gibisinden. Burası elmanın ana vatanı, Aport elmasının ana vatanı olarak geçiyor ve dünyaya aslında elmanın buradan dağıldığı öne sürülüyor. Gerçekten de burada elmalar hem lezzetli hem de fiyatları uygun diyebilirim. Ben de denedim birkaç tanesini, gayet güzel. Evet, Astana videosunda Kazakistan hakkında detaylı bilgi vermiştim. Fakat burada da kısaca değinecek olursam Kazakistan'ın nüfusu yaklaşık 20 milyon. Almatı'nın nüfusu ise 2 milyona yaklaşıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, Kazakistan'ın 1/10 nüfusu burada yer alıyor. O yüzden burası gayet önemli. Ekonomik anlamda da, kültürel anlamda da merkezi noktalardan bir tanesi. Yani buranın önemi aslında geçmişten de geliyor biraz. Sovyetler Birliği zamanında da burası başkent olarak hizmet veriyor. İşte başkentin Astana'ya taşınması 1997 yılına tekabül ediyor. O zamana kadar hala günümüzde de çok önemli. Fakat şimdi başkent farklı bir yere taşınınca bizdeki şey gibi düşünebilirsiniz biraz. Ankara, İstanbul gibi. Almatı Çin sınırına yakın olduğu için stratejik bir önem arz ediyor aslında. Bu yüzden başkenti Astana'ya taşımaya karar veriyorlar. Hasta olduğumdan dolayı biraz sesim az çıkıyor, kusura bakmayın. Hem burnum biraz tıkalı hem boğazımda biraz sıkıntı var. Mikrofon ama gayet iyi ses alıyor diye düşünüyorum. Enerjim de biraz düşük olabilir, kusura bakmayın bunun için. Şimdi bugün hem Almatı'nın gezilecek yerlerini göreceğiz beraber. Hem Kazakistan mutfağından bazı yemekleri deneyeceğiz. Size bugün güzel şeyler göstermeye çalışacağım burada. 2 milyonluk şehir nüfusu arkadaşlar Kazaklardan, Ruslardan, Uygur Türklerinden. Bunun yanında işte Sovyet zamanı buraya gelen Korelilerden, farklı milletlerden oluşuyor. Onu da belirtmek lazım. Bu çok milletli yapısından dolayı da kozmopolit bir şehir olarak anılıyor aslında günümüzde artık Almatı. Yani burada birçok milletten farklı insanı rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Kazakistan'ın resmi dili Kazakça olmasına rağmen en çok konuşulan dili aslında Rusça olarak söyleyebiliriz. Yani Kazak halkı da bugün hala günümüzde ortak dil olduğundan dolayı, ortak iletişim dili olduğundan dolayı Rusça çok sık kullanılıyor burada. Meydana baksanıza, çok güzel gerçekten. Havanın güneşli olmasıyla birkaç gün sonra burada artık şey olacak. Hava sıcaklıkları bir 10 derece düşecek, artık sonbahardayız. Ağaçları görüyorsunuzdur. Kimisi sarı renkte, kimisi yemyeşil. O yüzden güzel havanın tadını da insanlar burada sıklıkla değerlendiriyor. Buranın tarihteki önemi ise tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmasından kaynaklı. Aynı zamanda Alatau Dağları'nın eteklerinde bulunuyor. Bu yüzden şehir neredeyse rüzgarsız diyebiliriz. Gerçekten çok güzel bir havası var buranın. Benim standartlarıma göre, benim videolarımı önceden hani beni az çok tanıyanlar bilir. Benim için burası çocuk çarpıyordu bana. Benim hani az çok sevdiğim yerleri bilenler bilir. Ya burası benim için böyle yaşanabilir şeyler standardında bir yer. Doğaya çok yakın, ne bileyim dağlara çok yakın, doğal güzellikleri çok iyi. Şehrin içinde birçok park noktası bulunuyor. Şehir çok nizami, cetvelle çizilmiş diyebiliriz, yani yürünecek alanlar,
Sonra yine burası işte çok milletli bir yer olduğundan dolayı gastronomisi de çok iyi. Çin'e yakın, Rusya'dan göç almış, işte farklı yerlerden, Kore'den göç almış. Bu yüzden hani bu gastronomisine de yansımış buranın. Yani çok çeşitli farklı yemekler görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu yemekler ulaşılabilir fiyatlarda. Güzel bir restorana gidip güzel yemekleri denemek 5 ile 10 dolar arasında, bunu söyleyebilirim. Pahalı bir yer değil. Buradan önce işte Kazakistan'ın Aktau şehrine ilk başlangıç noktam orasıydı. Orası güzel plajlarıyla ünlüydü. Daha sonra yukarılara çıkmıştım. Yesil ve Astana şehirlerini gezmiştim. Oralar biraz daha soğuk yerlerdi. Yani Karaganda da yine benzer şekilde biraz daha soğuktu. Fakat buranın havası konusunda gerçekten geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum. Gayet keyifli vakit geçirebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Yani Husisi burası için gelir misiniz bilmiyorum. Şehirde yapılacak çok fazla şey yok fakat geldiğinizde hani kendiniz mutlu hissedebileceğiniz, şehirde dolaşırken veya arkadaşlarınızla vakit geçirirken keyifli vakit geçirebileceğiniz yerlerden bence. Ne bileyim, şehrin öyle bir cazibesi var benim için. Ya böyle çok hani gezilecek yerler yok. Gezilecek yerlerine de birazdan değineceğim nerelere gidebilirsiniz diye. Fakat ne bileyim yani hoşuma gitti burası benim. 4. günüm, hiç sıkılmadım. Dediğim gibi yaşanabilecek standartlarda bir yer bence burası. Ya sadece şehir olarak düşünmemek lazım. Şehrin çevresinde bulunan birçok alternatif bulunuyor. Bunlar da gayet önemli. Çocuk beni ezecek artık bir gün. Şehre yakın ve gidebileceğiniz noktalar arasında Medeo buz pateni pisti bulunuyor. Burası dünyanın en yüksek buz pateni pisti olarak anılıyor arkadaşlar. Yani kış aylarında paten kaymak için buradaki insanların sıklıkla ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi. Yine dağların etrafında olduğunu söylemiştik. Bu yüzden işte Büyük Almatı Gölü var buraya yakın. 20 kilometre uzaklıkta neredeyse. Yani bir şehirden 20 kilometre uzaklıkta harika bir göle gittiğinizi düşünün. Yani böyle güzel rotaları bulunuyor. Yürüyüş rotaları var. İşte gidip orada güzel vakit geçirebileceğiniz, doğanın içinde olabileceğiniz çok güzel yakın yerler bulunmakta. Aynı zamanda şehirden otobüslerle veya teleferik hattıyla ziyaret edebileceğiniz Köktepe bulunuyor. Burası bir izleme noktası. Yine hafta sonu veya hafta içi güzel havalarda insanların sıklıkla ziyaret edip de şehrin manzarasını yukarıdan görebilecekleri, ailesiyle veya arkadaşlarıyla ziyaret edebilecekleri güzel noktalardan bir tanesi. Şimdi karşımda otobüs hattını görüyorsunuz. Almatı, yani ulaşım olayı da güzel düşünülmüş. Bakın yaya geçitleri çok standart her yerde. Kavşaklarda vesairede. Arabalar yine yaya geçidinde eğer ışık yoksa sizi bekliyorlar. Bu konuda epey tecrübem oldu, yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Direkt duruyorlar yani. Onun dışında şu gördüğünüz hatlar trolleybüs hatları. Elektrikli otobüsler. Yine burada trolleybüsler dışında elektrikli otobüsler de bulunuyor. Dilim dönmüyor, kusura bakmayın. Elektrikli otobüsler de bulunuyor. Yani buranın ben okuduğumda, işte araştırdığımda havasının kirli olduğuna dair söylemler vardı. Bu da aslında etrafının dağlar çevrili olmasından dolayı işte burada bu biriken kötü havanın rüzgarlar sayesinde dağılmamasından kaynaklı olduğu söyleniyordu. Fakat işte yeni yapılan bu elektrikli otobüs yatırımlarıyla beraber işte şehrin de geleceğe dair bir yeşil dönüşümü bulunmakta. Bunu da belirtmeden geçmemek lazım. Bakın yaya geçidi şu anda yeşil ışık yanıyor, yani geçerseniz eğer araçlar bekliyorlar sizi gördüğünüz üzere. Şu anda yeşil yanıyor. Kırmızı yanınca tabii sizin beklemeniz lazım. Kurallara sizin de uymanız gerekiyor. Bunun yanında Almatı'yı aslında birçok turistin ziyaret etme nedenlerinden bazıları işte bu yakın yerdeki şeylerden ziyade size 200 kilometre uzaklıktaki farklı göller bulunuyor. Dağ gölleri. Ben de önümüzdeki videolarda oraya gideceğim bir aksilik olmazsa. Charin Canyon var, dünyaca ünlü. Grand Canyon'a benzetilmesiyle meşhur. Onun dışında çok güzel dağ gölleri bulunuyor. Oralara da gideceğiz bir aksilik olmazsa. Size oraları da göstermek istiyorum. Kendim de görmek istiyorum tabii ki. Almatı aynı zamanda Orta Asya'nın en büyük şehri ve en gelişmiş şehri. Bunu da söyleyebiliriz. Yani Orta Asya ülkelerine bakıldığında aslında nüfus olarak da, yaşanabilirlik olarak da burası öne çıkan şehirlerden bir tanesi. Yani en başta gelene bunu da rahatlıkla söylemek lazım bence. Şimdi Almatı'da bulunan büyük pazarlardan bir tanesine doğru ilerliyorum. Genel olarak hani yerel hayatı görebileceğimiz yerlerden bir tanesi pazarlar oluyor.
O yüzden ben daha önceden gelmedim buraya ama epey insandan duydum. Şimdi beraber gezelim. Hem bakalım neler var neler yok. Ya burada birçok mutfaktan yemek bulabileceğinizi söylemiştim. Türk yemeklerini birçok yerde bulabiliyorsunuz. Bakın burada pilav var. Samsalar bulunuyor. Döner bulunuyor. Biraz pazarı gezelim. Ondan sonra yemeklerden ben de deneyeceğim. Zaten öğlen oldu artık. Ben de öğle yemeği yemedim. Önce biraz gezelim beraber. Şurada çilekler var. Bakın buranın elması. 250 tenge kilosu. Çileklerin kokusu çok güzel ya. Burnuma kadar geldi. Şu an az kokuluyorum ona rağmen yani. Çok güzel bir koku geldi çileklerden. Burada kök pazar yazıyor. Kök. Aslında dediklerine göre yeşil pazar buranın adı bildiğim kadarıyla. Bakalım neler varmış içeride. Bana biraz Güney Amerika'daki merkadoları anımsattı. Bayağı büyük duruyor pazar ya. Birçok sebze, meyve ve farklı ürünü bulabileceğiniz bir yer. Ürünler gayet güzel görünüyor. Burası bana bir yeri hatırlattı da çıkartamadım ya. Buldum. Cuenca'daki şeyi hatırlattı ya burası bana. Kapalı pazarı hatırlattı. Orada da böyle merdivenli yer vardı. Aynı şekilde. Oraya benzettim. Bayağı büyük bir yer. Fiyatlara falan açıkçası bakmayacağım. Burada genel olarak şeyi söyleyebilirim. Sebze meyve fiyatları biraz yüksek tabii. Burada yetişen şeyler dışında. Onun dışında et fiyatları çok uygun. Eti birçok yerden uyguna alabilirsiniz yani. Ama sebze meyve fiyatları konusunda çok iyi olduğunu söyleyemem. Bir de üst kata çıkıp bakalım da ya bu çileğin kokusu hakikaten çok güzel ya. Buranın ünlü mü artık çileği bilmiyorum ama bu kadar keskin çilek kokusunu aldığım yer çok azdır benim. Burada daha çok şey var ya. Kıyafetçiler falan var. Çok bizlik değil yani. Bir bakayım şöyle ama çok bir şey bulamayacağız gibi burada. Daha çok kıyafet üzerine. Evet, kıyafet üzerine daha çok. O yüzden çok ilgimi çekmiyor. Biraz daha burayı doğal ürünleri gezelim. Bakın burada balıklar var. Ya burada dediğim gibi Kore, işte Çin bu tür yerlere hani Kore'den nüfus almış. Çin'e yakın. O yüzden mutfağı çok çeşitli. Deniz ürünlerini de güzel fiyatlara bulabiliyorsunuz. Birçok ürünü burada bulabiliyorsunuz bakliyete. Bulgur var bakın burada. Bulgur mesela $2,5 civarı düşünebilirsiniz. Çok fazla farklı çeşitli çay var. Yine işte Hindistan, Çin, Sri Lanka gibi yerlerden gelen farklı marketlerde bulabileceğiniz çaylar bulunuyor. Yani bazı marketlere bir giriyorsunuz böyle koca reyon çay yani. Farklı çaylar. Burada da çay kültürü bizden biraz farklı, sütlü içiyorlar genelde çayı. Yarım kilo bulgur aldım. Burada daha çok pilav tüketiliyor ya da erişte. Pilav, erişte, onun dışında bakın kahveciler var. 600 tenge. Farklı değişik kahveler. Ya burası kahve vatanı olmadığı için ne kadar güzel bilmiyorum ama çaylar gayet iyi ama farklı çay bulabiliyorsunuz. Yarım kilo bulgur aldım. 550 tenge. $1 yakın işte. $1'dan bir tık pahalı. Peynir çeşitleri bize göre biraz az. Yani çok fazla peynir çeşidi bulunmuyor. Şöyle gösterecek olursak eğer. Salam çok tüketiliyor burada. Salam ürünleri çok fazla. İşte attan tutun, sığır vesaire diğer şeyler de bulunuyor yine. Yani çok da gösterecek bir şeyim yok. Biraz da yemek deneyelim. Burada geçmişten gelen bir kuru balık adeti de var. Ben trende yolculuk ederken bile işte ara duraklarda trene binip satıyorlardı kuru balık. Burada tüketiliyor herhalde de ben denemedim hiç. Bir yerde denk gelirse belki deneriz. Şimdi az önce geçtim. Restorana doğru gideceğim. Orada buranın yerel yemeklerinden deneyelim. Size de birkaç tane Kazak yemeği göstermiş olayım bu arada. Pilav alacağım. Şu pilav hoşuma gidiyor benim bayağı bir. Hem de doyurucu oluyor. İçeride yiyelim bakalım. Pilav.
Pilav söyledim. Yanında ekmek verdiler, salata verdiler. Şöyle göstereyim yemeği. Bu Özbek pilavı bildiğin. Böyle kavurma gibi etle beraber geliyor. İçinde havuç parçaları var. İşte salata biraz. Yanında da ekmek. 1300 tenge. O da ne kadar ediyor? İşte 3 dolara yakın. 2,5, 3 arası galiba. Deneyelim nasılmış. Çok güzel ya. Ben çok severim bunu. 3 öğün yerim yani. Kazak yemeği göstereceğim dedim de Özbek yemeği oldu bu. Pilav Taşkent pilavı olarak geçiyor bu genelde. Hani Orta Asya ülkede birbirine yakın oldukları için birbirinden de nüfusları bulunuyor. İşte Kazakistan'ın güney kısmında, Çimkent kısmında. Daha sonra belki Özbekistan'dan sonra ziyaret ederim orayı. Orada yoğun bir Özbek nüfusu var. Tabii zamanla bu yemekler de birbirine geçmiş. Orta Asya ortak yemekleri diyebiliriz bu yemekler için. Size biraz da Kazakistan'a gelirseniz, burada seyahat ederseniz işinizi kolaylaştıracak birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum tecrübelerime dayanarak. Burada en çok kullanılan uygulamalar var. İşte otobüs, toplu taşıma için kullanılanı var, taksi için kullanılanı var veya harita uygulaması olarak kullanılanları var. Bunlardan bahsedeyim size biraz. Yandex.Go genel olarak İşte Yandex.Go üzerinde scooter da kiralayabiliyorsunuz. Onun dışında işte otobüs hatlarına bakabiliyorsunuz. Taksi çağırabiliyorsunuz. Yani birçok seçeneği var. Benim de bilmediğim yemek falan da sipariş veriliyor bildiğim kadarıyla. Oradan baktığınız şeyleri işte Almatı'da özellikle otobüs hattını kullanacaksanız farklı bir uygulama daha indirmeniz gerekiyor ödeme yapabilmeniz için. Herhangi bir toplu taşıma kartı almadan uygulama üzerinden uygulamaya para yükleyerek direkt QR kodla ödeme yapabilirsiniz. O uygulamanın ismi de Onay. Toplu taşıma uygulamalarını kullanacaksanız eğer otobüsleri vesaireyi bunu indirmenizi tavsiye ederim. Şu anda tek yön 120 tenge. O da işte 25 cent civarı. TL olarak söylemiyorum fiyatlar çünkü değişiyor sürekli bildiğiniz üzere. Dolar olarak aklınıza tutarsanız siz geldiğinizde de o şekilde hesaplarsınız. Bunun dışında kullandığım sim kart Altel. Beeline var. O en pahalı ve işte bizdeki en iyi hat gibi düşünün. Altel bir ikincisi. Onun dışında ne var? Tugis uygulaması var harita için kullanabileceğiniz. Burada Google Maps çok iyi çalışmıyor. Bu Rusya sömürgesi altında kalmış devletlerde genel olarak Yandex veya işte bu Rus altyapısını kullanan uygulamalar daha iyi çalıştığını söylemek lazım. Bu ödeme uygulaması farklı şehirlerde de kullanılabiliyor. Bizdeki mesela İstanbul'da ayrı, İzmir'de ayrı, Ankara'da ayrı gibi düşünmeyin. İşte bu uygulamayı farklı şehirlerde de kullanabiliyorsunuz. Fakat işte Astana'da Avtobus uygulaması kullanılıyordu. Burada Onay kullanılıyor. Karaganda'da da Onay kullanılıyordu. Gittiğiniz şehre göre değişiyor. Ben Avtobus uygulamasını mesela para yükleyememiştim. O yüzden kullanamamıştım. Başkalarından rica etmiştim. Kendiniz ödeme yaparsanız 2 katı ödemeniz gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım. Yani burada iletişim kurmanız biraz zor oluyor. Rusça ve Kazakça Türkçe'ye çok benzemiyor. Yani bilmiyorsanız eğer biraz iletişimde zorlanabilirsiniz. Bu nedenle size Yandex Translate'i de indirmenizi öneririm. İnternet paketi almazsanız çevrim dışı dil paketlerini de indirin. Diyalog sekmesi var Yandex'in. Bu sekme sayesinde kolayca iletişimde kurabilirsiniz. Bakın yaya geçidinden geçerken. Görüyor musunuz? Rusça konuşuyorlar. Yani burada yaşayan Ruslar mesela hiç Kazakça öğrenmeye eğilimli değil. Bunda tabii biraz devlet politikalarının da pay sahibi olduğu söyleniyor ama bilmiyorum. Böyle Sovyet zamanına ithafen yapılmış bir heykel var gibi burada. Fakat ne olduğunu açıkçası merak etmiyorum.
Ya söylediğim gibi şehirde çok yapılacak bir şey yok ama gerçekten yani sokaklarında yürürken, şu park bahçe alanlarında yürürken bile insan rahat ediyor. 2 milyon nüfus var ama bunu hissetmiyorsunuz yani, kalabalık değil. Ben hafta sonunda buradaydım mesela, hafta sonunu da gördüm buranın. Şehrin birçok noktasında restoranlar, kafeler yayılmış. Her bölgede böyle güzel yerler bulabiliyorsunuz vakit geçirebileceğiniz. Ne bir gürültü duydum ne de böyle bir kalabalığa denk geldim. Çok sevdim ya ben Almatı'yı. Yani Kazakistan'a yolunuz düşerse görmeniz gereken en başa şehir olarak Almatı'yı yazın derim. Burası gerçekten yani yolunuz düşerse görebileceğiniz güzel yer. Burada gidebileceğiniz birçok büyük market bulunuyor. Yani her bütçeye uygun. Sanırım bizdeki ekonomik markete hitap eden şey Magnum adı. Orada birçok şeyi uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki marketlerde böyle yemek türünde şey de çok fazla satılıyor. Yani restoranda yemeyeyim, marketten gidip alayım derseniz onları da uygun fiyata alabilirsiniz. Ya bir de bazı marketler böyle 7/24 açık. O da güzel. Akşam ne bileyim canınız sıkıldı falan bir şey oldu, alabilirsiniz. Ha şurada da Türk mutfağı varmış bakın, Kapadokya'da. Bana buranın hissettirdiği farklı bir şey. Buradaki insanlar biraz daha sanki bana mesafeliymiş gibi geldi. Kazakistan'da farklı yerlerde seyahat ettim yani, gördüm. Orada işte Couchsurfing'i ben genel olarak aktif olarak kullanıyorum. Diğer yerlerde kullandığımda mesela çok fazla insandan tanışma veya işte ağırlama teklifi geliyordu. Burada onu çok fazla alamadım. Burası hani çok daha büyük, çok fazla insan var. Ama diğer yerlere göre kıyasladığımda mesela burası biraz arkada kaldı. Bununla biraz işte büyük şehir olmasından, insanların hani biraz çok fazla sosyalleştiğinden dolayı buna artık çok sıcak bakmamalarından kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden burada çok fazla insanla tanışamadım. Onu söyleyebilirim. Yani şimdi de mesela hani videoyu çekerken de pazarda veya farklı yerlerde yemek yerken genelde böyle hani laf atarlar falan. Burada öyle şeylerle karşılaşmadım. Diğer ufak yerlerde kamerayı gören insanlar genelde hemen bir şey yapıyorlardı, ilgi gösteriyorlardı. Bakın mesela burada bir sushi restoranı bulunuyor hemen. Yani dediğim gibi şehirde gerçekten tüm mutfaklara ait farklı yemekleri çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Fast food az ama orada mesela o güzel geldi bana. Çok güzel buranın mutfağına ait yemekleri bulabilirsiniz. Farklı mutfaklara ait yemekleri bulabilirsiniz. Fast food kültürü çok gelişmemiş burada. O bence güzel. Buranın yararına olmuş yani biraz. Şu anda tam mevsim geçişindeyiz. Ya bu video biraz fazla konuştum ama böyle bir video oldu bu da yani. Diğer videolarda az konuşuyordum. Bu videoda başka kimse olmadığı için hani diyalog kurabileceğim. Genelde monoloğa döndü biraz. Orada da sizin yorumlarınızla artık çeşitlendirmek istiyorum. Varsa bildiğiniz farklı şeyler eklemek istedikleriniz, onları söyleyebilirsiniz. Ya da sizde nasıl bir etki bıraktı burası gördüğünüz kadarıyla, onları belirtebilirsiniz. Şu anda tam sonbahardayız yani. Ya baksanıza yani her sokağın arasında böyle yürüme alanları var. Evlere giden. Evinizin önünde direkt şöyle banklar bulunuyor. Yani o banklarda hemen şey yapabiliyorsunuz. Oturabiliyorsunuz, vakit geçirebiliyorsunuz. Parklar var. Ne bileyim ya, bana bayağı güzel geldi. Şimdi ben kaldığım yere geldim. Orayı da şöyle size hafiften bir göstereyim. Hostelde kalıyorum burada. Adı Almaty Hostel. Günlük yaklaşık $5 civarı bir şey ödüyorum. Yani evin ilk katını hostel yapmışlar. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Kaldığım yerin maalesef interneti biraz yavaştı. Download hızı iyi aslında da upload hızı yavaş olunca benim çok işime yaramıyor. O yüzden Glory Jeans'e geldim bir tane şimdi. Buranın hızı gayet iyi. Gelince genelde test ediyorum artık. Bakıyorum. Eğer benim için yeterliyse, speed testten geçiyorsa oturuyorum orada. Yoksa boşa para vermiş oluyoruz. Video yüklüyorum şimdi. Kazakistan'ın ikinci videosu.
Evet, video işini hallettim. Çıktım. Hostele dönüyorum artık. Akşam da şöyle bir göstereyim dedim size. Akşam neler oluyor. Tam iş çıkış saati aslında. Biraz trafik var. Bakın şurası da cağ kebap, kebap döner, kokoreç. Her şey var yani. Türk de burada bayağı vardır muhtemelen. Yani kulağıma sesler geliyor. Neyse, daha fazla da uzatmaya gerek yok. Göstermeye çalıştım bir şeyler size burada. Almatı'yı ben bayağı sevdim. O yüzden burayı paylaşmak istedim özel olarak. Buradan sonra ben artık Almatı'nın çevresindeki doğal güzelliklere doğru yola çıkacağım. Birkaç günlük bir rota olacak. Çadırlı vesaireli. Sonrasını artık beraber göreceğiz. Uzun vadeli planlarım yok burada. Gidiyorum, gittiğim yerde karar veriyorum. Burayı da sevdim diye mesela fazladan kaldım. Dönünce belki biraz daha kalırım, bilmiyorum. Onu da göreceğim tekrar.